Merhaba arkadaşlar. Ben Cihan Türkmen. Bir kamu kurumunda yönetici olarak çalışıyorum. Video çekmeye karar vermemdeki asıl sebep okuduğum kitaplardaki bazı konuların veya okuduğum kitapların bana olumlu olarak etki ettiği, fayda sağladığını düşündüğüm konularda paylaşımlarda bulunmak ya da kitapların içeriği konusunda insanlara birazcık fikir vermek. Bu noktada anlatacağım şeylerin yanı sıra kitap isimlerini de paylaşacağım. Eğer ki okumak isterseniz bu kitapları temin edip okuyabilirsiniz. Her biri zaten kendi içerisinde güzel kitaplar. İnsani olarak güzel şeyler anlatılmış. Hayata bakış açınız, yaşam tarzınız, yaşamınıza etki edebilecek birçok şeye değinmiş kitaplar. Tabii ki herkesin doğruları kendine göre değişiklik gösterebilir. Bu noktada okuduğunuz her kitabın sizi olumlu olarak etkilemesi veya sizin açınızdan da aynı şekilde değer kazanması, güzel gelmesi veya hayatınızda uygulanabilirliği olmayabilir. Ben kimseye bu noktada e, çok olumlu şeyler söyleyemem ama ben kendi adıma fayda sağladığım, farklı gelen, ilginç gelen, olumlu gelen şeyleri gördüğüm şekliyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktada ilk olarak Rolf Dubai'nin hatasız düşünme sanatı olarak ortaya koymuş olduğu kitabından bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu kitabı bir anda hepsini anlatmam veya hepsini irdelemem söz konusu olamaz. Bu nedenle bölümler halinde e, konuları irdeleyip sizlerle paylaşacağım. İlk olarak Rolf Dubai'nin hatasız düşünme sanatında değinmiş olduğu hayatta kalana bağlılık hatasından bahsetmek istiyorum. Hayatta kalana bağlılık ifadesi şunu anlatmak istiyor aslında bize. Çevremize baktığımızda, ne bileyim magazin programlarına baktığımızda, işte dizilere baktığımızda hep bir özenti, hep bir lüks içerisinde yaşama, daha iyisini, daha güzelini sunma, daha iyi yerlerde olma üzerine insanları özendiren bir altlık işleniyor. Bu noktada yeni yetişen nesil olabilir, bizim çağımızdakiler olabilir. Ne bileyim manken olmak, işte sanatçı olmak, futbolcu olmak, zengin iş adamı olmak, çalıp çırpıp bir yerlere gelmek gibi düşüncelere kapılıyorlar. Halbuki insanın kendisi ve doğruları en önemli niteliğidir. Yani insan kendinden ödün verdiğinde, kendini olduğunun dışında biri olarak görmeye başladığında en büyük hataya sebep olur. Ki birçok kişisel gelişim kitabı yazan veya işte zengin, ünlü olan kitap yazmaya kalkan insanlar kendi başarı sırlarını anlatırlar. Halbuki aynı sırlar, yani ben işte bunu başarmak için şöyle bir şey yaptım, bu şekilde çalıştım, böyle hayatımı kazandım diye ifade edilen birçok şey başka, aynı konumda olmak isteyip aynı şeyleri denemiş insanlar tarafından başarısızlıkla, hüsranla sonuçlanmış olabilir. Ama biz burada hiçbir şekilde başarısız olan insanlardan bahsetmeyiz. Çünkü başarısız olan insanlar bizim için örnek teşkil etmez. Başarıya giden yolu başarılıların başarı sırları belirler. İşte hayatta kalana bağlılık denen şey de tam anlamıyla bu. Diyelim ki A şehrinden B şehrine iki araç gidiyor. İki araç da aynı mesafeyi kat ediyor. Ama birinin yolda benzini bitiyor. Ama diğeri hedefine gidiyor çünkü yakıtı yeterli. İşte hayatta kalana bağlılık. Öbür şehre varan başarılı, yolda kalan başarısız. Gidilen yol aynı. Ama başarısızlıkla, hüsranla karşılaşan kişi bizim örneğimiz olmuyor. Biz örneklerimizi hep iyi ve doğru olanlardan veya başarılı olmuşlardan kabul ediyoruz. İşte hataya düştüğümüz noktada tam anlamıyla bu oluyor. Yani
Ne demek istiyor yazar burada veya ne anlatmak istiyor bize? Bu yolda kural, kanun koymak diye bir şey yok. Herkesin yolu farklı olabilir. Aynı hedefe farklı yollardan da gidilebilir. Mesela diyelim ki işte pop sanatçıları çok para kazanıyor. Ama sen tamam mı iyi bir rock sanatçısın. Ben tamam mı rock sanatını yani rock müziğini tamam mı icra edersem başarılı olabilirim belki ama pop sanatçıları daha iyi kazanıyor. Daha çok popüler. İşte ben de pop sanatçısı olayım mantığıyla yola çıkıyor. Ne oluyor bu sefer? Bir pop sanatçısı olmadığından, o ruhu taşımadığından, onun gibi düşünemediğinden, onun gibi söyleyemediğinden başarısız oluyor. Halbuki kendisi gibi olsa, kendi yolunda, doğru bildiği yolda ilerlese, belki onun kadar olmayabilir ama gidebildiği kadar en iyi noktaya gidecek, başarılı olacak. Ya da ben işte futbolcular çok iyi para kazanıyor, gideyim futbolcu olayım diye düşünüyorum. Senin futbol oynamaya yeteneğin var mı bakalım? Gerçekten futbol oynamak için yaratılmış mısın? Senin DNA'nda bu var mı? Senin fiziksel yönünde bu var mı? Bunu irdelemeden yola çıkıyorsun. Ve sonra bakıyorsun ki sen bir sürü zaman kaybetmene rağmen bir noktaya ulaşamamışsın. İşte hayatta kalana bağlılık dediğimiz olay da tam olarak bu. Yani birileri bir şeyleri deniyor, ekstra olarak bazı özellikleriyle bunu başarıyor. Ama ekstra özelliklerinden değil, gidiş yolundan bahsediyor. İşte başarının sırrı budur. Bunu yaparsan başarılı olursun diye anlatıyor. Sen de zannediyorsun ki, arkadaş başarının sırrı bu. Ben bunu yaparsam başarırım. Yani ben kendimle mesela bir takım yatırım denemeleri yapıyorum. Nasıl yapıyorum onu da söyleyeyim. Kripto piyasasına girdim bu ara deniyorum. Adam diyor ki işte e, biraz teknik analiz altlıklarına bakıyorum. Teknik analiz altlarında diyor ki RSI işte veyahut da stokastik RSI tamam mı kesişmelerini takip edersen al-sat sinyalleri üretir. Sen buralardan para kazanırsın. Tamam ben de tamam bunu deniyorum. Ne yapıyorum? En altta işte RSI'yi yukarıya doğru kestiğimde satın alıyorum. RSI'yi aşağıya doğru kestiğimde satıyorum. Tamam ama düşen bir piyasada yani sürekli aşağıya düşen bir piyasada alttan almış olduğun bir şey senin hedeflemiş olduğun kar marjını hiçbir zaman karşılamıyor. Ne yapıyorsun bu sefer? Daha aşağıya düşüyorsun. Daha aşağıya düştüğünde beklentini karşılamayan bir şeyi satmadığın için zarar ediyorsun. Ve zararına yeni zararlar ekliyorsun. Daha aşağıdan alayım, maliyetim düşsün. Yatırımın artıyor ve yatırımın arttıkça sen buna devam etme ihtiyacı duyuyorsun. Yine aynı yazar Rolf Dobelli aynı kitabında batık zarar maliyeti veyahut da batık maliyeti mantığıyla bir hatadan bahsediyor ki bunu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Bugün için sohbetime son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğeni atar ve abone olursunuz. Bundan sonraki sohbetlerimizde yine birlikte oluruz. Teşekkür ediyorum.